Evet arkadaşlar, yine bir tuğla efekti çalışmasında beraberiz. Çalışmaları kesmeden devam ediyor. Farklı kombinasyonlar deniyorum sürekli. Hangi renk hangi renkle, hangi zeminde daha iyi, güzel yansır diye arkadaşlar bir çaba içindeyim. Sizlere de böyle göstermek istiyorum ki yapacak arkadaşlar da en azından yapmadan önce tecrübe sahibi olsunlar. Arkadaşlar 22 santimde kurşun kalemle çizdim. 22 santimde kurşun kalemle çizdim çünkü arkadaşlar 2 santim yakın bant payı var. Ortadan çizginin üstünden bant atıyorum. Arkadaşlar şaşırtarak ilerliyoruz. Şimdi şeklinde. Evet, bantlama işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Şaşırtmalı şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar, tuğlalar genelde 5 santime 20 santimdir arkadaşlar. Kesme veyahut da püsküvi tuğla dediğimiz tuğlalar. Gerçek anlamda. Bantla aynı dokuyu oluşturmak için arkadaşlar 7 santim arayla ben çizikler çekiyorum. 7 santim. Çünkü yaklaşık 2 santimini bant yiyor. Sonra çizginin tam ortasına arkadaşlar bandı çekiyorum. Dolayısıyla arada içeride 5 santime 20 santim boşluk kalıyor. 20 santim alırken arkadaşlar 22 santim alıyorum. Çizikleri 22 santim. Bandı ortadan çektiğimde yaklaşık içinde 20 santim kalıyor. Dolayısıyla 5 santime 20 santimlik bir tuğla efekti oluşuyor arkadaşlar. Şimdi malzemeyle içini dolduracağız. Sonra bantları söktüğümüzde dokular kalacak. Evet arkadaşlar, harç işlemleri olduk. Burada gene beyaz kalekim ve beyaz çimento arkadaşlar uygulaması yaptım. Şimdi üzerine doku oluşturmak için rulomu arkadaşlar gezeceğim. Yavaş hareketlerle arkadaşlar rulomuzu geziyoruz. Ruloyu aynı yönde arkadaşlar. Soldan sağa doğru çekin. Biraz kurumasını bir takip arkadaşlar. Düzeltme yapacağız. Vanamızda. Arkadaşlar ruloyla doku oluşturduktan sonra bir kuruma süresini bekledik. Bir 20 dakika, yarım saat kadar. Sonra malayla arkadaşlar bu şekilde dokuyu hafifçe bastırıyoruz. Gözenekli bir tuğla efekti dokusu kalıyor arkadaşlar. Kağıt bandımızı yavaş hareketlerle çekiyoruz. Tuğla kombinasyonumuz ortaya çıkıyor. Bu şekilde. Bantları yavaş çekelim. Arkadaki arkadaşlar sıva zayıf olabilir. Sıva parçacıkları da, boya parçacıkları da kopabilir. Onun için kağıt bantlarımızı yavaş hareketlerle söküyoruz. Ondan sonra kurumaya bırakacağız yüzeyimizi. Akabinde uçu tuşlar yapılacak ve boya aşamasına geçeceğiz.
Arkadaşlar ben burada farklı dokular oluşturmaya çalışıyorum. Farklı renk kombinasyonları. Bu üst kısımda siyah zeminin üzerine altın varak ve bronz efekt uygulaması yapacağım. Siyah ve altın ve bronzun uyumunu sizlere göstermeye çalışacağım. Zemini siyah boyayla boyuyorum. Ben burada arkadaşlar boya yerine başka bir malzeme kullanıyorum. Eskitme görüntü veren başka bir yalıtım malzemesi var. Siyaha yakın. Onu uyguluyorum burada. Kendim onu kullanıyorum bu tür işlerimde. Çok siyah olmamakla beraber siyah bir görüntü sağlıyor. Eskitme antik bir görüntü de veriyor. Ben çalışmalarımda genelde arkadaşlar bu karışımı uyguluyorum. Yüzeyimiz arkadaşlar kurudu. Dediğim gibi bu siyah uygulamayı altyapıya hazırlıyorum. Üzerine dediğim gibi altın ve bronz varakları uygulayacağım. Siz de değişimi göreceksiniz. Güzel bir kombinasyon olacak. Alt taraflarda arkadaşlar beyaz çalışması yapacağım. Beyaz zemine yine altın varak ve bronz varak uygulamasını yapacağım. Kısa bir alanda farklı görselleri yakalamak istiyorum. Alt zemini beyaza boyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar boya kullanmama öncelikle bronz varakla başlıyorum. Bronz varak boyasını düz bir zemine döküyorum bir miktar. Sulandırmadan arkadaşlar uyguluyoruz. Uygulamalarımızda sünger parmak rulo kullanıyoruz. Sünger parmak rulo adından anlaşılacağı gibi süngerle oluşur. Dolayısıyla zeminin dalgalı yerlerine değer. İstemediğimiz yerlerine değmez. Güzel bir dekoratif görüntü sağlar. Arkadaşlar bu varak boyalar suya dayanıklı boyalardır. Aynı zamanda dış cephelerde de kullanılabilir. Fazla bastırmadan yüzeyimizi uyguluyoruz. Videonun başında seyretmiştiniz, doku vermiştim malayla. Bu verdiğimiz dokular işte bu pürüzlü yüzeyi oluşturmak içindi. Değecek değmeyecek şeklinde varak boyamız yüzeye dokunursa daha güzel bir dekoratif görüntü çıkar arkadaşlar. Onun için biraz girintili çıkıntılı bir görüntü verdim kolumuza. Evet, uygulamamıza devam ediyoruz. Aralara değdirmemeye çalışıyoruz. Aralar beyaz ve zemine fazla bastırmıyoruz. Arkadaki girintili yerler beyaz doku gösterirse varak kendini daha iyi gösterir. Tekrar süngerimize biraz daha varak boya aldık. Bu şekilde arkadaşlar duvarımızı tamamlıyoruz. Rulumuzu fazla bastırmadan yaparsak sadece çıkıntı yüzeylere boya bulaşır. 3 boyutlu bir görüntü oluşur. Daha dekoratif bir görüntü oluşur arkadaşlar. Dileyenler fırça yardımıyla tuğlaları komple de boyayabilir. O zaman fazla doku sağlamaya yapmaya gerek yok baştan. Çeliklerle de doku verilmez. Şimdi altın varak uygulamasına geçiyorum. Bu boyada arkadaşlar iç cephede ve dış cephede kullanılabilir. Her zemine sağlamca yapışır. Stropyerlerinizde arkadaşlar bu varak boyayla altın efekt şeklinde boyayabilirsiniz. Ahşaplarınızla boyayabilirsiniz. Her zemine uygulanabilen boyadır bu varak boyalar. İsteyen arkadaşlar benden temin edebilir. Yazarsanız WhatsApp'tan bir şekilde arkadaşlar size malzemeyi temin edebilirim, gönderebilirim. Dileyen arkadaşlara. Wow, altın varak da süper oldu.
Beyaz ve altın varak müthiş uydu birbirine. Efsane. TV ünitlerinin arkasına müthiş gider. Ofislere, düğün salonlarına, balo salonlarına arkadaşlar gider. Birçok yerde bu karışım tutar. Odalarımıza bu görüntüyü sağlasak misafirlerin ağzı açık kalır. Arkadaşlar bu tür uygulamalar süper uygulamalar. Duvar kağıdından daha boyutlu. Taş dokusu, yanmaz. Çizilmez. Tabii ki dilediğini yapabilir ama bunda arkadaşlar boyut farkı var. Taş dokusu var. Zaten kullandığımız malzemeler toz, çimento bazlı toz malzemeler kullanıyoruz. Taş dokusunu veriyor. Burada arkadaşlar şimdi siyahın üzerine altın varak uyguluyorum. Burada da altın varak patladı resmen. Siyahın üzerinde çok güzel oldu. Dediğim gibi fazla bastırmadan yaparsak güzel olur. Arkadaki siyah görüntü de belirsiz görünür. Daha güzel bir efekt çıkar arkadaşlar. Siz dilerseniz veya da diğer arkadaşlar ben farklı kombinasyonlar da deneyebiliriz. Bir kırmızı zemin üzerine sarı altın varak gidebilir. Lacivert bir alt zemine sarı altın varak gider. Taraftar renk olur. Evet arkadaşlar doku çıktı meydana. Süper bir doku oluştu. Yabancı ülkelerde yapıyorlardı. Ben de arkadaşlar ülkenizdeki kardeşiniz olarak bu çalışmaları ülkeme kazandırmaya çalışıyorum. Videolarını çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet, siyah zeminin üzerine bronz varakla çok güzel arkadaşlar gitti. Bu bronz arkadaşlar bakır olarak da adlandırabiliriz. Bakır rengi de çünkü aynı bununla. Kutusunun üzerinde bronz yazdığı için bronz diyorum. Ama bakıra da benziyor renk. Evet, siyahla arkadaşlar varak boyalar da çok güzel yakışıyor birbirine. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel oldu. Koyu renk isteyenlere bu şekilde bir çalışma yapabilir. Beyaz isteyenler de beyaz üzerine çalışmalar yapabilir. Dediğim gibi zıt renklere de kullanılabilir. Yeşil, beyaz, Bursa Spor, kırmızı, beyaz, Eskişehir Spor, böyle arkadaşlar çeşitli renkler uygulanabilir. Ben farklı çalışmaları sürekli sizlerle kazanmaya devam ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Özgür Usta. Sizlere yeni videolarda karşınızda olmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi tuğla deseninin farklı kombinasyonları arkadaşlar sizin için denedim, yaptım. Burada da farklı tasarımlar arkadaşlar denedim. Anneler gününün özel tasarlamıştım bunu, kalpli şeyi. Arkadaşlar bunların not işaretleriyle farklı kombinasyonları verebilirim. Tekrar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Arkadaşlar videolarımı takip etmeye devam edin. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel, çirkin, faydalı, faydasız yorumlar yazın arkadaşlar. Değerlendireceğim yorumlarınızı. Birçok yorum yazan arkadaşlardan cevap veriyorum, biliyor arkadaşlarım beni. Hiç kimsenin yorumunu boşlamıyorum. Arkadaşlar size göre videonun üst köşesinde iyi var. Oradan arkadaşlar farklı tasarımlar şeklinde diğer videolarımı da görebilirsiniz. Alt tarafta arkadaşlar abone ol butonu var. Abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim.